Merhaba, astroloji ve finans tutkunları. Yengeç burcu için uzun vadeli duygusal ve maddi güvenlik devrimi 2026'da zirve yapıyor. Jüpiter burcunuzda ilk yarıyı domine ederken, Haziran sonundan itibaren bolluk ikinci evinize, para ve değerler akıyor. Uranüs'ün Nisan'daki değişimiyle ev, aile ve köklerinizdeki ani yenilikler başlıyor. Hayatınızın en koruyucu ve kazançlı dönemine hazır mısınız? 2026, Yengeç burcu için paranın yalnızca kazanılmadığı, duygusal güvenlikle beslendiği, aile miraslarıyla çoğaldığı, test edildiği ve sezgilerle gerçek servete dönüştüğü bir yıl olacak. Peki siz bu büyük duygusal ve kök testi için hazır mısınız? Burçların 2026 kriz ve kazanç dönemleri serimizin bu kısmında, Zodyak'ın en duygusal, en koruyucu ve aile odaklı burcu Yengeç'i mercek altına alıyoruz. 2026'da Yengeç burcu finansal olarak hangi evrelerde baskı hissedecek, hangi aylarda servet akışları genişleyecek ve stratejik hamleler neler olmalı? Yengeç enerjiniz veya haritanızdaki yengeç vurgusunun, özellikle ev, aile, duygusal güvenlik, gayrimenkul ve uzun vadeli birikim alanında finansal hayatınızı nasıl yönlendirdiğini sorguluyorsanız tam adrestesiniz. Bu analizde, Yengeç'in 2026 finansal seyrini katmanlı bir yaklaşımla ele alacağız ve somut taktiklerle bu sezgisel gücü maksimum verime dönüştürmenin yollarını paylaşacağız. Yengeç'in besleyici ve kök odaklı alemine adım atalım. Videoyu izlerken beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Çünkü sizin desteğinizle daha güçlü içerikler üretiyoruz. Yengeç burcunun duygusal finansal doğası ve 2026'nın yeniden yapılandırıcı enerjisi. Yengeç burcu, Zodyak'ın 4. halkası olarak aile, ev, duygusal güvenlik, miras ve köklerle özdeşleşir. Astrolojide ay tarafından yönetilir. Bu, ona hem sezgisel derinlik hem de koruma ve besleme içgüdüsü bahşeder. Yengeç, duygusal güvenlik en kalıcı serveti getirir prensibiyle hareket eder. Gayrimenkul, aile şirketleri, uzun vadeli birikimler ve duygusal değer yatırımlarında ustadır. Bu nitelikler, finansal arenada Yengeç'i en koruyucu ve sezgi odaklı güvenlik yaratıcısı konumuna taşır. Öne çıkan bir veri, davranışsal finans çalışmaları, su element burçlarının, özellikle Yengeç gibi, duygusal dayanıklılık ve uzun vadeli koruma tutumlarının, hava veya ateş grubuna kıyasla daha istikrarlı bileşik getiri, i12-18 yıllık ortalama, sağladığını ortaya koyuyor. Bu, Yengeç'in neden gizli servet koruyucusu olarak anıldığını aydınlatıyor. Yengeç'in finansal imzası, kök ve duygusal değer akışı üzerine kuruludur. Kısa vadeli spekülasyon yerine aile mirası, emlak, pasif gelir kaynakları ve sezgisel yatırımlara yönelirler. Kararlarında mantıksal analiz kadar duygusal bağlar ön plandadır. Bu besleyici yapı, kalıcı kazanımlar doğursa da, aşırı koruma veya duygusal bağlılık bazen fırsat kaçırmasına neden olabilir. Peki, bu hassas enerji 2026'da nasıl evrilerek yeni ufuklar açıyor? 2026'da Yengeç için ana transitler ve finansal etkiler. 2026, Yengeç için kişisel büyüme, bolluk ve kök güvenliği yılı olarak öne çıkıyor. Yılın ilk yarısı Jüpiter'in burcunuzdaki bereketiyle dolu kişisel genişleme, şans ve duygusal güven artışı. Haziran sonundan 29-30 Haziran, Jüpiter Aslan'a geçerek ikinci evinize, para, özdeğer, birikimler giriyor. Maddi bolluk ve gelir artışı kapısı açılıyor. Yılın dönüm noktası, Satürn'e-Neptün kavuşumu 20 Şubat 2026'da 0 derece Koç'ta gerçekleşen bu nadir transit, kariyer hayallerinizi disiplinli bir çerçeveye oturtmanızı tetikleyecek. Neptün 26 Ocak'ta Koç'a adım atarken, Satürn 13 Şubat'ta izliyor ve Şubat'ta zirve kavuşuma ulaşıyor. 0 derece Koç'un, Aries Point küresel etki ekseni, tam ortasında olması, binlerce yıldır rastlanmayan bir temel güçlendirme dalgası yaratıyor. En son benzeri yaklaşık 9.000 yıl önce, ilk tarımsal yerleşimlerin yükseldiği çağdaydı. Satürn-Neptün birleşiminin finansal yansıması, Satürn sınırlar, sorumluluk ve kalıcılık emrederken, Neptün belirsizlik, ilham ve erozyon taşır. Kariyerde veya toplumsal statüde eski hayaller erozyona uğrayabilir. Yanıltıcı fırsatlar, balon kariyer vaatleri, sahte itibar, iflas edebilir. Neptün dolandırıcılık veya piyasa sis perdesini kalınlaştırırken, Satürn yeniden yapılandırmayı dayatır. Kariyer portföyünü temizleyin, uzun vadeli güvenliği artırın. İyi yönetilirse, bu portal vizyoner fikirleri somut servete dönüştürür. Örneğin emlak,
aile işleri veya duygusal değer tabanlı yatırımlarda büyüme. Ancak dağılma veya illüzyon, aşırı iyimserlik, kayıpları derinleştirir. Diğer kritik transitler, Uranüs'ün 25 Nisan'da ikizlere kayışı, ev, aile ve köklerde beklenmedik değişimler. Taşınma, aile dinamikleri veya gayrimenkul sıçramaları, fakat oynaklık zirvede, detaylı inceleme zorunlu. Bu sizin 12. evinizde Uranüs, gizli devrim getiriyor, bilinçaltı korkuları serbest bırakın. Jüpiter'in 29-30 Haziran'da Aslan'a girişi, yaz ortasından itibaren maddi bereket akışı, özdeğer yatırımları, lüks birikimler ve gelir kaynaklarında şans yükseliyor. Ağustos Aslan tutulması tepe noktası. Tutulmaların izi, Şubat Akrep tutulması ortak kaynakları ve kredileri sarsarken, Ağustos Aslan tutulması değer artırıcı spekülasyonları ateşliyor. Merkür retroları, Şubat'a Mart Balık, Haziran-Temmuz Yengeç, Ekim-Kasım Akrep, yeni sözleşme veya aile anlaşmalarını askıya alın, mevcut kökleri güçlendirin. Finansal panorama, yılın ilk yarısı, özellikle Şubat zirvesi, duygusal arınma, kariyer gerçekliği ve temel güçlendirme ağırlıklı, kriz potansiyeli yoğun, eski kariyer hayalleri değer kaybedebilir, sahte statü vaatleri çoğalabilir. İkinci yarı Jüpiter bolluğu ve Uranüs sürprizleriyle zenginleşiyor. Yengeç'in su sezgisini disiplinle harmanlarsanız, yıl sonunda çelik gibi bir aile ağı ve kalıcı kazanımlar elde edeceksiniz. Değişime direnmeyin, köklerinizi somut planlarla pekiştirin. 2026 sizin güvenlik yenileme yılınız. Satürn'a-Neptün kavuşumunun tarihsel örnekleri. Satürn'a-Neptün kavuşumu kabaca 36 yılda bir yinelenir ve ideallerin sınırlarla yüzleştiği, köhne yapıların dağılıp yeni değer sistemlerinin filizlendiği evreleri simgeler. Bu döngüler genellikle ekonomik balon patlamaları, mülkiyet reformları, ideolojik erozyonlar, ticaret savaşları veya finansal yeniden yapılanmalarla örtüşür. Özellikle kapitalizm dönüşümleri, emtia piyasaları ve sabit varlık krizleriyle bağlantılıdır. Son yüzyıllık başlıca vakalar, 1989, Oğlak'ta Kara Pazartesi sonrası borsa toparlanması, 1987 çöküşünün yankısı, Japon emlak balonunun şişmesi ve küresel ticaret anlaşmalarının temelleri, nafta öncüsü. Altın ve petrol piyasalarında değer erozyonu, ardından uzun vadeli istikrar inşası. 1952-1953, terazide Eisenhower dönemi ekonomik genişlemesi, Kore Savaşı sonrası emtia fiyat stabilizasyonu ve Amerika Birleşik Devletleri konut patlaması başlangıcı. Mekkaryizm sonrası endüstriyel mülkiyet reformları, sabit varlıkların yeniden değerlenmesi. 1917-1918, Aslan'da Dünya Savaşı sonrası hiperenflasyonlar, Almanya, Avusturya, emlak ve arazi reformları ile Bolşeviklerin mülkiyet kolektifleşmesi girişimi. Sanatsal varlıklar, altın rezervleri ve borsa yeniden yapılandırmaları. Koç burcunda nadir olanlar ise yeni medeniyet temellerini, möde büyük tapınaklar, tarım mülkleri işaret eder. Ana motif, değer illüzyonu ile kalıcılığın çarpışması, Neptün hayalleri Satürn duvarına çarpar, balonlar patlar, gerçek varlıklar ayakta kalır. 2026'daki 0 derece Koç yerleşimi de benzer şekilde küresel değer sorgulamaları, mülk devirleri ve yeni ekonomik topraklama dalgası tetikleyebilir. Tarih döngüleri tekrarlama, ritimleri yakalama fırsatı sunar. 2026'da Yengeç için kriz ve kazanç dönemleri, çeyreklik detaylı akış. Yengeç burcunun 2026 finansal rotası, bir aile yuvası gibi, başlangıçta duygusal arınma ve temel güçlendirme, yazdan sonra hasat ve genişleme. Çeyreklik tabloyu gezegen dinamikleri, risk senaryoları ve operasyonel stratejilerle genişletiyorum. Ocak, Mart, duygusal arındırma ve temel güçlendirme evresi yılın en yoğun konsolidasyon bloğu. Neptün 26 Ocak, Satürn 13 Şubat'ta Koç'a yerleşiyor. 20 Şubat kavuşumuyla kariyerinizde köklü bir statü denetimi devreye giriyor. Gizli erozyonlar, balon kariyerler veya duygusal likidite tuzakları belirginleşebilir. Kriz riski, statü kaybı, kariyer projeleri iptalleri, eski borçların revizyonu, sahte güvenli itibar tuzakları. Aşırı koruma likidite sıkışmasına yol açabilir. İmpulsif aile harcamaları çoğalabilir. Kazanç fırsatı, duygusal envanter, borç refinansmanı ve kalıcı kök temeli kurma kapısı. Arınma enerjisi hakim, temiz kökler yıl sonunda %25 değer artışı potansiyeli taşır. Tavsiye, yeni kariyer hamleleri edinmeyin, büyük harcamaları dondurun. Likidite oranını %30'a çıkarın.
Acil aile rezerv fonu hedefleyin. Sabır, en değerli varlığınız haline gelecek. Nisan, Haziran. Değişim fırsatlarının topraklanması. Uranüs 25 Nisan'da ikizlere geçerek ev, aile ve gayrimenkulde şok dalgaları yaratıyor. Satürn baskısı sürse de Uranüs kök yenileme kapıları aralıyor. Kriz riski, aile dinamikleri dalgalanmaları veya emlak kontrat gecikmeleri, Merkür retroya yaklaşırken. Yanlış çeşitlendirme ani değer erimelerine neden olabilir. Kazanç fırsatı, pasif emlak akışları, aile mirasları veya ev tabanlı yatırımlardan istikrarlı getiriler. Bir aileertek hibriti veya duygusal destekli proje ani değer sıçraması yapabilir. Ev, ofis veya miras girişimleri parlıyor. Tavsiye, fırsatları bilanço analiziyle tartın. %10'luk test pozisyonlarla ilerleyin. Portföyü sujemlak dengede tutun. Acele anlaşmalardan kaçının. Bu evre prototip niteliğinde, tutanlar yaz bereketini katlar. Temmuz, Eylül. Bereket ve istikrar zirvesi. Jüpiter 29-30 Haziran'da Aslan'a yerleşiyor. Ağustos tutulmasıyla bolluk patlaması tetikleniyor. Yılın en verimli, en genişletici safhası. Yengeç'in besleyici sezgisi Jüpiter'in bereketiyle kaynaşıyor. Kriz riski, bolluk sarhoşluğuyla aşırı harcamalar, tüm sermayeyi lükse gömme. Lüks birikimler veya borsa oynaklıkları değer sarsıntısı yaratabilir. Kazanç fırsatı, özdeğer yatırımları, emlak genişletme, aile şirketleri ve miras getirilerinden katma değer. Ağustos, değer patlama ayı, stratejik emlak veya birikim alımları nesil serveti doğurabilir. Tavsiye, genişleyin ama %40 rezerv sınırı koyun, getirilerin yarısını sabit getiri araçlarına kaydırın. Aile ittifaklarını güçlendirin, ölçeklenebilir kök projelerine odaklanın. Bu dönemi duygusal bereket olarak konumlandırın. Ekim, Aralık, konsolidasyon ve servet kristalleşmesi, retro kümelenmesi, Merkür Ekim-Kasım Akrep, yoğunlaşıyor fakat yılın birikimleri somutlaşıyor. Satürn disiplini meyve veriyor. Kriz riski, ortak aile projelerinden gerilimler veya retro gecikmeleri, vergi, miras ödemeleri. Yeni köklerde gizli tuzaklar. Kazanç fırsatı, erken arınma ve sezgilerin getirisi, uzun vadeli yatırımlar değerleniyor. Yıl sonu rantlar, beklenmedik miraslar veya kredi kapatmaları devreye giriyor. Pasif rezervler, kira gelirleri, aile fonları zirve yapıyor. Tavsiye, yılı bilanço revizyonuyla kapatın. Portföyü %60 sabit varlıklara dengeleyin. 2027 büyük hamlelerini erteleyin. Kazançların %20'sini ödüllendirme için kullanın, emekleriniz taçlanıyor. 2026'da dikkat edilecek önemli tarihler ve uyarılar, kritik noktalar. Aşağıdaki günler finansal stratejilerinizi şekillendirecek, andanıza kazıyın. 20 Şubat 2026, Satürn'e Neptün zirve kavuşumu, 0 derece Koç, yılın en belirleyici anı. Kariyer gerçeklik denetimi maksimumda, balon statüler çökebilir, likidite açıkları su yüzüne çıkar. Kritik alım satımları bu civardan uzak tutun, kök denetimi ve rezerv meditasyonu günü yapın. 25 Nisan 2026, Uranüs ikizlere geçiş, kök yenileme dalgası hızlanıyor. Gayrimenkul, aile dinamikleri ve ev yatırımlarına tetikte olun, ilk 10 günde volatilite dorukta, kademeli giriş yapın. Ağustos 2026, Aslan Güneş tutulması bereket spekülasyonunun tepe noktası. Emlak, altın veya aile yatırımlarında büyük ivmeler mümkün. Hesaplı genişleme için altın pencere. Merkür retro uyarıları, retrolar sözleşme, aile anlaşması ve değer akışlarını bulandırır. Enerji içe çekilir, genişleme yerine pekiştirme zamanı. 2026 finansal izdüşümleri, Şubat'a Mart, Balık'ta 26 Şubat 20 Mart Balık'ın sisli akışıyla finansal belirsizlikler çoğalır. Değer tahminleri yanıltıcı, eski miras karışıklıkları belirir. Sahte güvenlik riski zirvede, sezgiyi bilanço doğrulaması ile eşleştirin. Haziran-Temmuz, Yengeç'te 29 Haziran 23 Temmuz Yengeç'in yuva koruma dürtüsü, aile bağlantıları, miras veya kısa vadeli finansmanı sarsar. Proje gecikmeleri, duygusal impulseler artabilir. Kök revizyonu ideal, ancak yeni taahhütler tehlikeli. Ekim-Kasım, Akrep'te 24 Ekim 13 Kasım Akrep'in derin kazıcı gücü ortak değerler, krediler ve gizli rezervleri karıştırır. Vergi gecikmeleri, aile anlaşmazlıkları patlar. Saklı erozyonlar açığa çıkar, refinansman veya sözleşme için kuvvetli, yeni sözleşmeleri iptal edin.
Yengeç, 2026 sizin kök yenileme yılınız, baskıyla başlayıp bollukla taçlanacak. Besleyici su gücünüzle krizleri temele, fırsatları kalıcı servete dönüştüreceksiniz. Yengeç'in 2026 değer krizleri ve bereket akışları üzerine ek detay veya haritanızdaki ay etkilerini sorgulamak isterseniz belirtin. Sıradaki içerikte yeni bir burcun 2026 seyrine ineceğiz. Takibe alın, güncellemeleri kaçırmayın. Yeniden görüşmek üzere.